TAV Havalimanları Bilin deneyini sunar. Dünyada ilk gaz sensörü hangi hayvandı? İlk dokunma sensörü hangi çiçekti? Atom altı parçacıklar gözle görülebilir mi? Sensörlerle görme engellilerin hayatını nasıl kolaylaştırabiliriz? Birazdan Bilin deneyinde. Bilin deneyine hoş geldiniz. Ben Asude. Ben de Cihan. Cihan hoş geldin. Hoş bulduk Aslı. Bu kim? Bu da Beşiktaş Karaköy tramvayından Mahmut abi. Peki o zaman tramvayları atlar mı sürüyormuş? Bu atlar nedir? Evet. Eskiden elektrik yerine atlar kullanıyormuş. Bütün bu tramvayların standartizasyonu da buna göre yapılmış. Buradaki rayların boyu 2 at genişliğinde. O zaman öyle standartize olmuş, öyle de kalmış. Çok enteresan bilgiymiş. Biliyorsunuz bizler YGA'lıyız ve YGA kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu. Açılımı merak ediliyor izleyenler tarafından. Açılımı Young Guru Akademi. Ama geçen sene danışma kurulu üyemiz Doğan Cüceloğlu YGA'nın ismini değiştirdi. Ve yüreğinden güç alanlar dedi bize. Bizim çok daha fazla hoşumuza gidiyor aslında. Çünkü YGA'nın projeleriyle de birleşiyor. YGA'nın projelerinde hem sosyal sorumluluk var hem teknoloji var. Çift kanatlı aslında. Bilimi Sevdirme projesinde de her hafta YGA gönüllüleri Anadolu'nun farklı bir iline gidip orada özellikle imkanı olmayan çocuklarla bilim seansları yapıyorlar. Aslında onlarla en son teknolojiyi de bir araya getirmiş oluyorlar. Bir izleyiciler tarafından merak edilen diğer şey de tişörtlerimiz. Onlarla ilgili bilgi verelim mi? Tabii. Tişörtleri de YGA gönüllüleri tasarlıyor. Üzerinde çok güzel sözler var. Evet. Mesela seninkinde ne var bugün? Benimkinde saflık, duruluk en güzel tedavidir diyor. Aslında kalbin saflığından bahsediyor. Çünkü kalbimiz saf olduğunda bu hem bedenimiz hem çevremiz için daha duru, daha sağlıklı bir hayat yaşamamıza sebep oluyor. Evet, çok güzel bir seçim olmuş Asude. Bak bende de bugün arı gibi ol, değer üzerine değer kat, değersizleştirme yazıyor. Değer üzerine değer kat. Çok güzelmiş ya. Evet. Ne diyor? Ya biliyoruz arılar bal üretiyorlar ama bu süreç boyunca hiçbir şekilde etrafa zarar vermiyorlar. Balı üretirken çiçeklerin özlerini topluyorlar ama tozlaşmayla onların üremesine yardımcı oluyorlar. Balı kendilerini ve yavrularını beslemek için üretiyorlar aslında ama kendileriyle hiç ilgisi olmayan canlılara da sunuyorlar, bizlere bile sunuyorlar. Yani her süreçte değer katma var, hiç değersizleştirme yok. Bu tişörtlerin hepsi aslında daha büyük bir amaca da hizmet ediyor. Aldığınız her bir tişört sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlıyor. İsterlerse izleyicilerimiz de zeroone.com.tr'den inceleyebilirler. Cihan, bu hafta geleceğin teknolojilerine doğru bir yolculuk yapacağız ve çok özel bir konuğumuz var. Hazırsan geçebiliriz. Bilin deneyim başlıyor. Bu programı görme engelliler için de erişilebilir hale getirdik ve görme engelli izleyicilerimiz Türkiye'de herkesle aynı anda bu programı sesli betimlemeli şekilde takip edebilirler. Bunun için Hayal Ortamım uygulamasını indirmeleri yeterli. Dünyada ilk gaz sensörü hangi hayvandı? İlk dokunma sensörü hangi çiçekti? Atom altı parçacıklar gözle görülebilir mi? Sensörlerle görme engellilerin hayatını nasıl kolaylaştırabiliriz? Birazdan Bilin deneyinde. Cihan, baktığında hayatımız sensörlerle çevrili. Mesela en basitinden sen şimdi buradan dönüşte eve gideceksin. Evet. Ondan sonra apartmana girdiğinde ilk olacak şey hareketini algılayıp ışığı yakan sensörler. Doğru. Yani aslında alışveriş merkezlerinde falan da var. Tuvaletlerde elini gösteriyorsun, su akıyor. Öbür tarafa gösteriyorsun, kağıt havlu veriyor. Evet. Aslında bu hareket sensörleri orada da var. Benim gibi böyle hijyeni çok seven insanlar için mesela bayağı bence güzel. Mükemmel çözüm. Aynen öyle. Peki bu sensörler başka nerelerde kullanılıyor? İstersen bir ona bakalım. Arabaları park ederken, ellerimizi yıkarken, kapılardan geçerken, savunma teknolojilerinde yön bulurken, hava durumu tahminlerinde, basınç ve gaz ölçümünde, fotoğraf çekerken, televizyon izlerken, telefonlarımıza her dokunduğumuzda sensörleri kullanıyoruz. Aslında hayatımızda sensörler her yerde olmaya başladı Asude. Yani ben bazen düşünüyorum bu eskiden problemleri çözmek için insanlar nasıl şeyler kullanıyorlarmış diye. Aslında bu programa hazırlanırken benim öğrendiğim çok ilginç bir bilgi var. Bence sen de çok şaşıracaksın.
Tarihte kullanılan ilk gaz sensörü sence neymiş? Hiçbir fikrim yok ya. Neymiş? Kanarya kuşu. Nasıl ya? Evet, bildiğin kanarya kuşu. Madenciler eskiden biliyorsun madenlerde metan gazları var, karbon monoksit var ve bunlar insanlar daha algılayamadan insanları bayıltıyor, hatta öldürebilen gazlar. O yüzden madenciler 30 yıl öncesine kadar kanarya kuşlarıyla birlikte madenlere iniyorlarmış. Ve kuşlar insanlardan daha hassas oldukları için bu gazları algılamada bu metan gazlarını, bu zehirli gazları algıladıkları anda bayılıyorlarmış. Hatta üzücü ama öyle bile biliyorlarmış. Aslında bende de ilginç bir bilgi var Asude. Ben de Nedir? bu programa hazırlanırken ilk dokunma sensörüyle tanıştım. Bugünlerde hepimiz telefonlarda, tabletlerde kullanıyoruz. Böyle dokunarak kullanıyoruz değil mi? İlk dokunma sensörü. Var mı bir fikrin? İlk dokunma sensörü yok. Mimoza çiçeği. Küstüm otu dersen belki Evet. hatırlarsın. Bizim yazlıkta vardı böyle dokunduğunda içine kapanan bir şey. Aynen bitki o. öyle. Ve yumuşak dokunursun böyle az kapanır. Sert dokunursun daha fazla kapanır. Hani o dokunma sertliğini bile algılayan çiçeklerdi bunlar. Narin bitkiler. Aynen öyle. Yani hani çalışma mantığı da aslında biraz enteresan. Orada da şöyle bir hikaye var. Su yaprağın içerisinde varken yaprağı dik tutabiliyor. Ama mesela yaprağın içinden suyu boşalttığını düşün. Boşalırsa yaprak sönmeye başlar değil mi? Evet. İşte bu bitkiler dokunmayı algıladıkları an potasyum salgılıyorlarmış. Potasyum da yapraktan dala çekilmesine neden oluyormuş suyun. Şimdi aslında Cihan'la doğadan örnekler verdik, işte ilk sensörlerden örnekler verdik. Gelecekte de hayatımız sensörler üzerine kurulu olacak. Ki şimdiden duymaya başladık. İşte şoförsüz arabalar, insansız hava araçları, sensörler hayatımızın her yerinde. Peki sensörler nasıl çalışır? Aslında hiç komplike değil, çok basit. Gelin bir nasıl çalıştıklarına bakalım. Sonrasında da gelecek teknolojileri dediğimizde sohbet etmekten çok keyif aldığımız bir hayal ortağımız var. Sizi onunla tanıştıracağız. Kaan Terzioğlu ile birlikte olacağız. En çok karşılaştığımız sensörlerden mesafe sensörü, arabalardan fabrika otomasyonlarına, lavabo ve telefonlara kadar karşımıza çıkıyor. Bu sensörlerin kızılötesiyle çalışanlarında kızılötesi verici ve alıcı led bulunur. Çıplak gözle göremediğimiz bir ışık olan kızılötesi, ışını bir fener gibi önünü aydınlatmak için kullanır ve geri seken ışığın geliş açısına göre karşısındaki cismin yakınlığını anlar. Apartmanlara girdiğimizde bizi görüp ışığı açan sensörlerse pasif kızılötesi sensörler, kısa adıyla pir sensörlerdir. Isıyı yayan canlılar aynı zamanda kızılötesi ışık yayar. Sadece kızılötesi alıcısı bulunan bu sensörse yaydığımız kızılötesi ışığı algılayıp elektrik sinyaline dönüştürür. Bu yüzden cansız bir cisim hareket etse bile ışıklar açılmaz. Fakat bir hayvan veya insan geçtiğinde ışıklar açılır. Bizim yerimize duyan ve gören, etrafımızda güvenliği sağlayan sistemlerden tehlikeli durumu algılayan ve kazaları engelleyen araçlara birçok yerde bu sistemlerden akıl alarak hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Atom altı parçacıklar gözle görülebilir mi? Birazdan bilin deneyin de. ...1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Mezun olur olmaz iş hayatına atıldı. Mezun olduğu yıl Arthur Andersen Türkiye'de bağımsız denetim uzmanı ve mali müşavir olarak iş yaşamına başladı. 2 yıl sonra soluğu Amerika'da aldı. Bu kez bilişim stratejileri ve güvenliği uzmanıydı. Yine 2 yıl sonra bu kez Belçika'da bilgi yönetimi ve dijital stratejileri hizmetleri lideri olmuştu. Daha sonraki yıllarda bankacılık, sigorta ve teknoloji sektörlerinde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. Kaan Terzioğlu 2015 yılından itibaren Turkcell CEO'su olarak görev yapmaktadır. Kaan abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz abi. Kusura bakmayın Selamlar. elimde eldiven var Bugün ama. sizin sohbet etmekten çok keyif aldığınız gelecek teknolojileriyle ilgili konuşacağız. Ama önce gördüğünüz gibi Cihan yine her zamanki gibi çılgın böyle bir deney hazırlamış bize. İsterseniz bekletmeden Cihan'ı izleyelim. Harika. Burada gözükmeyen tabii bir de merak, tutku ve çaba var. Aynen öyle abi. Onu da biz getireceğiz. Abi bilmiyorum farkında mısınız ama etrafınızda elektronlar uçuşuyor. Düşüyor, değil mi? Şu an göremiyoruz. Birazdan göreceğiz. Şimdi nasıl bir düzenek hazırladık? Aslında bu önünde gördüğünüz kabın alt kısmında hemen hızlıca gösteriyorum. Şöyle bir metal plaka var. Bu metal plakanın altında da kuru buz var. Kuru buz ne? Ya kuru buz karbondioksitin donmuş hali. Eksi 78,5 derecede. 78,5. Normal buz 0'ın altı. Bu eksi 78,5. Üzerindeki kap ve kabın içerisinde de aslında doygun hale getirdiğimiz bir hava
mevcut. Doygun demek aslında nemli demek. Nem miktarı yüksek. Onu nasıl yaptık? Üst tarafta şurada siyah bir sünger var. Görüyorsunuz abi. Süngerin içerisine alkol koyduk. Alkolü damlattığımız zaman alkol ne yapıyor? Üst taraf sıcak, alt taraf soğuk. Buradan buharlaşarak aşağıya doğru dökülüyor aslında ve içeriği nemli bir hale getiriyor. Güneş inanılmaz bir radyasyon kaynağı. Etrafımızda da radyasyon yayan farklı şeyler olabiliyor değil mi? Biz bu radyasyonun belli kısımlarını görebiliyoruz. Mesela güneşten gelen ışık olarak görüyoruz. Ama göremediğimizde çok küçük parçacıklar var. Alfa ve beta parçacıkları bunlardan 2 tanesi. Yani içimizden bile geçebiliyorlar dediğim gibi. Ve hani biz bunların farkında bile varmıyoruz. Burada da şimdi birazdan gelecek teknolojilerine bağlayacağım. Ama öncesinde bir görsel şölen sunmak istiyorum size. Çok güzel. Işıkları kapatıyoruz. Evet. Şöyle aydınlatalım burayı. İnanılmaz bir görüntü oluştu. Evet, bir kutu içinde her türlü atmosferik olayı yaşıyoruz. Yağmur yağıyor içeride. Aynen Şu an öyle abi. görünüyor. İnce kalın bir takım çizgiler var. Onlar ne? Evet, az önce söylediğim ince çizgiler beta parçacıklarının, kalınlar da alfa parçacıklarının arkasında bıraktığı izler aslında. Direkt o parçacıkları göremiyoruz ama arkasında bıraktıkları izleri görebiliyoruz aslında. Uçağın arkasındaki iz gibi yani. Şu filamentler ne? Orada yanda görüyorum. Bu filamentler aslında hani daha önceden sizin kullandığınız gaz lambaları vardı. Aslında gaz lambasını uzatır mısın orada? Ya eskiden tabii çok elektrik kesilirdi. Evet abi. Bunlardan çok kullandık evlerde. Ya bu gaz lambaları hani içinde kullanılan lüks bezleri vardır. Hemen bir yakalım. Artık şu feneri sana veriyorum. Gördüğünüz gibi ilginç yanıyor. Yani hani Evet. bunun içinde aslında bunun yanmasının sebebi lüks bezlerinin içerisinde toryum denilen bir element var. Ve bakın toryum neler yapıyor. Vay. Parçacık sayısındaki artışı görüyor musunuz? Mıknatıs Neden onu gibi yaklaşın- bir şey, yap- hızlandırıcı oldu. Neden Aynen. yaklaştırınca attı? Çünkü bu toryum sürekli radyasyon yayıyor. Yani etrafa hep alfa ve beta parçacıklarını hani savuruyor. Onu da burada görebiliyoruz. Buradaki artıştan anlayabiliyoruz aslında. Her yer şey oldu. Ve hani gaz lambaları şu anda kamplarda kullanılıyor abi ama sizin Eskiden evlerde kullanılırdı. Hatta tabii çocukken ben bunun nasıl yandığını bir türlü anlamazdım. Bu bir müddet yandıktan sonra kor olur. Ve kül haline gelir. Ve ondan sonra dokunursan da yok olur. Çok azar işitmişliğim vardır. Bunlardan Bozduğunuz için dokunup mi? bozduğum için evet. Şimdi bu eski zamanlarda kullanılan gaz lambaları, lüks bezleri ve bu parçacıkları geleceğin teknolojilerine bağlamak için isterseniz ışıkları açalım. Şimdi bu algılayıcılar diyorsun ya, bunlar aslında internetin nesneleri olacak. Her algılayıcı internete bağlı çalışan ve bize sinyaller gönderen ve o 7. hissimizi, dijital hislerimizi güçlendiren yeni kabiliyetler yaratacak. Önümüzdeki dönemde şu andan başlamak üzere 3 sene, 5 sene süresince yepyeni teknolojilerle karşılaşacağız. Güçlendirilmiş gerçeklik, sanal gerçeklik, robotlar, internet nesneleri ve bütün bunlar aslında hayatımıza değer katacak. Fakat bugün bunları konuştuğumuz zaman hep aklımıza işte insansız araçlar, insansız fabrikalar bunlar geliyor. Aslında bu teknolojiler insan için. O insanın daha kaliteli bir hayat yaşaması, daha rahat bir hayat yaşaması, hatta ve hatta temel 5 hisse sahip olmayan insanların hislerini güçlendirecek şekilde görmeyenlere gördüren, duymayanlara duyduran, yürüyemeyenleri gezdiren bir teknoloji olacak. En önemli şey şu, en etkin çözümü oluşturmak için aslında o ihtiyaca sahip insanlarla çalışmak lazım. Eğer görme engelliler için bir çözüm geliştirmek istiyorsanız önce teknolojiyi onlara tanıtmak ve onların hayatlarında ihtiyacı olan şeyleri kendilerinin oluşturmasını, o meraka, o tutkuya, o çabaya kendilerinin katılmasını sağlamak gerektiğini düşünüyorum. Son dönemde biliyorsun Hayal Ortağım projesiyle, özellikle görme engelliler için yarattığımız projelerle dünyada birkaç tane ödül aldık. Evet. Ve şuna inanıyorum, bunları örnek olarak yarattıkça Türkiye'den çıkan markaları, Türkiye'den çıkan değerleri dünyada herkese tanıtma şansımız olacak. Çocuklar, size ne kadar teşekkür etsek az, çünkü sizin yaptığınız bu çalışmalar aslında bizi besliyor. Ve oradan çıkan fikirler, oradan çıkan aslında çözümleri biz de şirketin imkanlarıyla bir araya getirip en iyi teknolojileri en hızlı şekilde çözüme ulaştırmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Biz Biz çok teşekkür ederiz teşekkür abi. Dilin Deneyin devam ediyor.
Sensörlerle görme engellilerin hayatını nasıl kolaylaştırabiliriz? Birazdan bilin deneyinde. Kaan abinin bahsettiği gibi aslında teknolojiyi insanlığa faydalı amaçlar için kullandığınızda milyonlarca kişinin hayatını değiştirebiliyorsunuz. Evet, ikinci bölümde, ses bölümünde aslında Graham Bell'i görmüştük. Şimdi bunun farklı bir örneğini ekranlarınıza getireceğiz. Kürşat Ceylan görme engelli ve aslında Kürşat bu haftanın konusu sensörleri. Görme engellilerin kullandığı beyaz bastona entegre edince ortaya inanılmaz bir proje çıktı. Aslında 200 milyon tane görme engelli için de inanılmaz bir kapı açmış oldu. Gelin şimdi dünyanın en gelişmiş bastonu V-Walk'u Kürşat'ın kendisinden dinleyelim. V-Walk, YGA'lı gönüllüler ve Vestel Ar-Ge mühendislerinin görme engelliler için birlikte geliştirdiği bir akıllı baston. Şu anda da YGA'nın İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki ofisindeyiz. V-Walk aslında 3 temel özelliğe sahip. Birincisi, üzerindeki ultrasonik sensörü sayesinde göğüs ve baş hizasındaki engelleri algılayıp uyarıyor. İkincisi, bizim akıllı telefonlarımızla entegre olabiliyor. Üçüncüsü ise V-Walk'u açık platform olarak tasarladık. Yani isteyen geliştiriciler V-Walk için kendi uygulamalarını geliştirerek bu bastona yeni özellikler ekleyebiliyorlar. Ve bir güzel yanı ise aslında V-Walk farklı bastonlara da takılabiliyor. Çünkü şu şekilde ayrılabiliyor. Dolayısıyla ayırdıktan sonra görme engelli kişi kendi bastonuna da V-Walk'u entegre edebiliyor. Görme engelliler şu anda kullanmış oldukları bastonla yerdeki engelleri algılayabiliyorlar. Ancak göğüs ve baş hizasındaki ağaç dalı, tabela, direk gibi engeller algılanamıyor. V-Walk'un bu ultrasonik sensörü aslında özellikle bu sorunu çözmeyi hedefliyor. Önce Türkiye'nin farklı üniversitelerinden mühendislik öğrencilerinin katıldığı bir etkinlik organize ettik ve bu öğrenciler görme engelliler için yenilikçi teknolojiler üzerine çalıştılar. V-Walk'un temelleri de burada atıldı. Ardından kitlesel fonlamada yüzlerce kişi bu proje hayata geçsin diye destek oldu ve bunun ardından ise Türk mühendisleri bu proje hayata geçsin diye geliştirmeye başladılar. Çok yakında da V-Walk ilk sahiplerine ulaşacak. En güzel yanı ise gerçekten de proje tam bir birlikte başarma hikayesiydi. Kimse kendisi için bir şey istemedi. Herkes kendinden öte bir hayalin parçası olmak istedi. Bizi en çok mutlu eden de buydu. Ben Bilur Topbaş, 13 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum. Keman ve piyano çalıyorum ve tiyatroya ilgi duyuyorum. Yanı sıra biyoloji ve kimyayı da çok seviyorum ve ileride ikisini birleştirdiğim meslek yapmak istiyorum. Adım Mert, soyadım Delibalta. 12 yaşındayım, Muş'ta yaşıyorum. Büyüyünce pilot olmak istiyorum ve aynı zamanda yazılım mühendisi olmak istiyorum. Drone teknolojileri geliştirmek istiyorum ve insanlığa faydalı şeyler yapmak istiyorum. Bugün Mert ve Billur'la birlikteyiz. Mert, hoş geldin. Hoş bulduk. Billur, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Billur, ne yapacağız bugün? Öncelikle engelleri algılayarak buna göre uzaklaşan ve yakınlaşan bir otomobil yapacağız. Çok güzelmiş ya. Nasıl bir şeyle çalışacak bu? Bu bizim sensörlerimizle çalışacak. Işık sensörlerimiz bunlar. Bu sensörleri tabii TİB'in isimli bir bilim setimiz var. O bilim setinin aslında sensörlerini kullanıyoruz. Tamamdır. O ne? Mesafe algılayıcı mı? Evet, bu mesafe algılayıcı sensörümüz. Billur, bu mesafe algılayıcı tam olarak nasıl çalışıyor? Şimdi öncelikle iki tane içinde LED ışın bulunuyor, kızılötesi. Bir tanesi veriyor, bir tanesi de algılıyor. Gönderdiği ışınların açısını algılayarak ona göre hareket ediyor. Tamamdır. İsterseniz malzemelerimize başlayalım o zaman fazla zaman kaybetmeden. Malzemelerimiz güç bataryası, Güzel. dönüştürücü, bağlayıcılar, tekerlek seti, bant. Burada bir tane LED'imiz, 2 tane motorumuz var ve 2 tane sensör kartımız var. Burada bizim şasemiz var. Yaptığımız şeyleri bunun üstüne kuracağız. 2 tane tekerleğimiz var, 2 tane motor dönüştürücümüz var ve bir tane sensör kartımızı sabitlemek için Lego parçamız var. Şimdi buradan siz otonom araç yapacağınızı söylüyorsunuz. Evet. Nasıl olacak ben merakla bekliyorum. Hadi bakalım. Normal bir devre yapmak için öncelikle bataryamızı alıp dönüştürücümüze takıyoruz. Ardından örnek olarak bir LED ile LED kullanabiliriz ve açtığımızda da Işık yanacak. ışık yanıyor. Tamam, bu normalde yani bir tane anahtar var burada. O anahtarı kapatıp açtığımızda led ışığın yandığını görüyoruz. Plakamızla başlıyoruz. Aynen, tamamdır. Ne yerleştirelim?
Tamam. Güç modülümüzü Aracımızı yerleştirdik. yerleştiriyoruz. Sonra motorumuzu yerleştiriyoruz. 2 adet motorumuz var. Motorları niye arka köşeye yerleştiriyorsun Mert? Dönüşlerimizde daha rahat dönüş alabilmek için. Çünkü önümüzde motor olmadığı için arkada olmazsa tekerleklerimiz dönüş elde edemeyiz. Sonra dönüştürücülerimizi takıyoruz. Tamam. O dönüştürücüler ne için billur? Dönüştürücüler tekerleği döndürmemiz için ihtiyacımız var dönüştürücülere. Algılayıcılarımızı takıyoruz. Önde olması gerekiyor ilerlemesi için. Mesafe algılayıcılar Ters arabanın çevir. önünde olsun ki mesafeyi algılasın yani diyorsun. Öyle mi? Tam köşelerde mi durması gerekiyor mesafe algılayıcıların? Daha iyi algılaması için evet. Dağıtıcı olarak dönüştürücüden 2 tane mesafe algılayıcısına bağlıyoruz. Süper. Mesafe algılayıcılarının ikisine de enerji mi gidiyor böyle Evet. önce? Şimdi mesafe algılayıcıların çıktısını da ne yapacağız? Motorlara bağlıyoruz. getireceğiz. Mert şimdi tekerleri takarsan. Tamam, kaldırsan. Güzel. Tekerleklerde araba iyice ortaya çıkmaya başladı. Evet. Evet. Biraz da bastırsak tamamdır. Şimdi açtığımızda elini buraya getirdiğimde sağ taraftaki duruyor ve bu sayede engelden dönmeye başlıyor ve engelden uzaklaştığında ikisi de devam edebiliyor. Diğer tarafta da sol taraftaki duruyor. Devremiz doğru yani. Devremiz var. Tamamdır. Şimdi bunun yürüyebilmesi için en son yapacağımız rötuşları yapalım isterseniz. Neler yapacağız? Ön tekerleği hazırlamamız gerekiyor. Tamam. Tekerlek setiyle hızlı bir şekilde onu mu yapacağız? Evet. Tamamdır. Şu an arabamız hazır mı? Evet, hazır araba. Caner başlatabilir misin? Evet. Testi başlatıyoruz hemen. Şöyle ellerimizle durdurmaya mı çalışacağız? Gel koyacağız onu. Evet. Benimkinden kaçtı. Benimkinden de kaçtı. Seninkinden de kaçtı. Diğer taraftan. Tamam, durmasın. Arabayı delirttik. Arabayı Aa, delirttik. uçma. Biz kendi yönünü bulabilen otonom araç yaptık. Peki senin drone'un neyi buluyor Mert? Benim drone'um barutları buluyor. Bombaların ana maddesinden bir tanesi. Bunu nasıl buluyor diye sorarsanız, ben barutun elementlerini işledim diyelim bunun içine. Barutun elementlerini birden fazla şeye ayırt ederek, mesela görüntüyü işliyor, sesi işliyor. Birden fazla şeye ayırt ederek bombayı buluyor. Bu drone'u sen mi geliştirdin? Evet, ben geliştirdim. Tasarımı bana ait. Şuradaki şey ne mesela? Buradaki şey bizim görüntü cihazımız. Direkt kameramızın önünden aldığı görüntüyü otomatikman buraya aktaracak. Ha. Şöyle gösterelim. Sen bize şimdi bir test mi yapacaksın? Evet. Buluyor mu, bulamıyor mu diye. Şimdi ben buradan gideceğim. Şuradan geleceğim ve ötecek. Drone'u uçuracaksın. Hadi Mert, hazır bekliyoruz. Göründü. Aa, göründü mü? Göründü. Tam ses ötmeye başlayınca sen de göründü dedin. Şöyle uzaklaşalım. Oh. Tekrar deniyoruz. Tamam. Bir kere daha deniyoruz. Göründü. Şöyle. Evet ya, direkt Ops, tamam. çerçeveye girer girmez, kadraja girer girmez ötmeye başlıyor değil mi? Ve motorlar çalışmadan da ötmez bu. Mert, peki bunu test ettiniz mi siz yani? Evet. Hani böyle sertifikalı bir kuruluş olur. Biz jandarma özel harekete gittik. Orada şöyle fitillerle denedik. Bu bir fitil. Bu fitili buldu. Ben biraz daha geliştireceğim. Ben bunun üstüne işlediğim için çoğu patlayıcıyı bulmadı. Ben bunun ham maddesini işledim otomatik olarak. C4 ve TNT gibi patlayıcıları da işlediğim anda bulacak. Ha, bunun için çalışmaya devam ediyorsun yani. Peki ileride ne yapmak istiyorsun? Çizgi izleyen robotlar oluyor. Yarışmalara katılıyorlar üniversitelerde. Ben de bunu drone yapacağım. Ve Çizgi izleyen Evet, drone yapacaksın. evet. Vallahi yaptığın gün videosunu çekip gönderiyorsun, biz de burada yayınlıyoruz, tamam mı? Tamam. Çok eğlenceli bir deney oldu vallahi benim için. Geldiğiniz çok için. eğlendim. Siz de mi eğlendiniz? Evet. İyi, süper o zaman. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hazırsanız Bilin Deneyin Devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından YGA'da gönüllü olmak isteyen 3000 genç YGA zirvesinde buluştu. Evet, çok da güzel geçti. Birbirinden değerli isimler konuşma yaptı. Ama bizim için en eğlenceli anlar buradaki deneylerden bir tanesini sahnede canlı deneydiğimiz andı. Aynen. Gelin o sıra dışı anlara birlikte bakalım. Daha iyi bir dünya için teknoloji temelli sosyal inovasyonları imza atan YGA'nın her yıl düzenlediği YGA zirvesi 2 hafta önce gerçekleşti.
Zirveye Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve 50.000 başvuru arasından seçilen 2500 öğrenci katıldı. YGA hayal ortakları Ali Koç, Profesör Mehmet Toner, Sani Şener, Murat Özyeğin, Erdoğan Aktaş ve Kaan Terzioğlu gibi isimler de konuşmacılar arasındaydı. Sahneye çıkanlar birlikte araştırmanın gücünü ve YGA'nın dünya çapında ödüllü sosyal inovasyonlarını anlattı. Dünyanın en akıllı bastonu WeWalk, çocukları bilimi sevdiren bilim seti Twin, Türkiye'nin en büyük yüzer güneş enerjisi sistemi HydroSolar ve tabii ekranların genç ve dinamik Şu bilim anda da, programı Bilin güneş Deneyin enerjisi zirvede alanında büyük ilgi çalışmalarımız gördü. her zaman. Yaptığımız şey çok basitti. Aslında Bilin Deneyin'in sunucuları Asude ve Cihan da YGA zirvesinde sahnedeydiler. Programın önceki bölümlerinde de yer alan ses deneyini sahnede gerçekleştiren Asude ve Cihan, izleyenlere bilimin eğlenceli halini gösterdi. Zirve sonrasında zirveye katılanlar arasından seçilecek 50 kişi YGA Sosyal İnovasyon Programı'na dahil olacak ve tıpkı Bilin Deneyin ekibi gibi bilimi sevdirmek için çalışacak. Vicdanlı hayalleri dünya çapında inovasyonlara dönüştüren YGA'ya bir sonraki başvuru 2018'in ilk aylarında yga.org.tr adresinde açılacak. TAV Havalimanları'nın sunduğu Bilin Deneyin devam edecek. TAV Havalimanları'nın sunduğu Bilin Deneyin devam ediyor. Cihan bak bu fotoğraf Atatürk'ün bir fotoğrafı ve Samsun'da o dönem yapılan bir demiryolunda temel atma töreninden. Törenden sonra öğretmenler Atatürk'e bir çay partisi düzenlemişler ve bu çay partisinde de Atatürk bir konuşma yapmış ve o çok bildiğimiz meşhur sözünü söylemiş. hangisi? Hayattaki en hakiki mürşit ilimdir. Vay, çok güzel bir hikayesi varmış sözün aslında Asude. Aslında öğretmenlere şunu demeye çalışmış. Öğrencileriniz sadece sizin söylediklerinizi ezberlemesinler. Aynı zamanda ilmin, bilimin yolunu izlesinler, düşünsünler, sorgulasınlar. Çünkü sadece ezberlemek insanı geliştirmiyor. Olduğu yerde saydırıyor. Ancak sorgularsan gelişebilirsin. Bu haftada deneyerek öğrendiğimiz bir programın sonuna geldik. Bizleri YouTube hesabımızdan takip edebilirsiniz. Ya da haftada bir gün değil, her gün bizle olmak istiyorsanız Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. Kendi otonom araçlarınızı yapıp Bilin Deneyin hashtag ile sosyal medya kanallarınıza yükleyin. Haftaya sizin videonuzla başlayalım. Bir sonraki hafta Bilimde buluşmak üzere. TAV Havalimanları Bilin Deneyini sundu.